Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Kartopu Baby One. 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip arkadaşlar. Şöyle renk numarasını da göstereyim. Bununla harika bir model başlayacağız. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Kullanacağım şiş 4 numara. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor ilmek sayımızın. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle birkaç sıra haroşa lastik yapacağım. Şimdi onun üzerine modelimizi kuralım hep birlikte. Siz de istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Model lastik de istemiyor arkadaşlar. Lastiksiz de yapabilirsiniz. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 ilmek benim için yeterli. Şöyle küçük bir model anlatımı için 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Birkaç sıra haroşa lastik yapacağım. Şu şekilde düz örerek yapıyorum haroşalarımı arkadaşlar. Ön yüzünde de arka yüzünde de bütün ilmeklerimi düz örerek birkaç sıra lastiği tamamlayacağım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle birkaç sırayı tamamlayıp geliyorum. Şöyle birkaç sıra lastiği tamamladım. Bakın şu şekilde yaptım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek. Daha sonra sıradaki olan ilmeğimizin, bakın, şişteki ilmekten değil, bir alttan değil, bir daha alttan, yani üçüncü boşluk. 1, 2, 3. Üçüncü boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum ve arkasındaki ilmekle beraber düz örerek tek ilmeğe düşürdüm, yani yine. Sıradaki ilmeğimizi ters. Bir sonraki ilmeğin, bakın, alttaki ikinci boşluktan, daha doğrusu şişteki ilmeğimizden değil, bir alttan değil, daha bir alttan, yani ikinci boşluktan, buradan değil, buradan bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar şişime takıyorum, sol şişime. Arkasındaki ilmeği de alarak ikisini bir düz örüyorum. Bir ilmek ters, alttaki ikinci boşluktan 1, 2. İkinci boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. Sol şişime takıyorum ve arkasındaki ilmekle beraber ikisini bir alarak düz örüyorum. Bir ilmek ters, sıradaki ilmeğin alttan ikinci boşluktan 1, 2. İkinci boşluktan ilmek çıkardım ve sıradaki ilmeğimle beraber ördüm çıkarttığım ilmeği de. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bir ilmek ters, bir sonraki ilmeğin alttan ikinci boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Sol şişime taktım. Şişimdeki ilmekle beraber ikisini alarak düz ördüm.
1, 2. İkinci boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. Sol şişime takıyorum. Arkasındaki ilmekle beraber ikisini düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. İlmeklerimizi hep düz öreceğiz. Farklı bir işlemimiz yok. Şimdi modeli bir kez kurmuş olduk. İkinci kez kurarken modeli kaydıracağız. Yani modelimiz aslında 4 sıradan oluşuyor. Modeli kaydırdığımız için. Ama bu 2 sıranın tekrarını yapacağız yine. Bir ilmek kaydırarak bakın şöyle. Tabii ki model ilerledikçe harika bir görüntüsü olacak. Şimdi modeli bir kez daha hemen 2 sıradan oluşturuyorum ama kaydırarak. Yani modelin 3. sıra ön yüzündeyiz diyelim. Şu birinci sırada bir tane ters örerek başlamıştık. Daha sonra alttan ilmek çıkarmıştık. Şimdi direkt ilk ilmekten alttan ilmek çıkartıyoruz. Bakın 1, 2. İkinci boşluktan bir ilmek çıkardım. Şişimi aldım. Yani bu modeli kaydırdık burada. Bakın bir sonrakine yapmıştık. Bir öncekinden yaptık bu işlemi. Bir ters ilmek ördüm. Bir, iki. Sıradaki ilmeğin alttan ikinci boşluğundan bir ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum ve 2 ilmeğimi de düz örerek kesiyorum yani. Bir ters ilmek. Sıradaki ilmeğin 1, 2. ikinci boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve ikisini düz ördüm. Bakın modeli kaydırdık arkadaşlar. Bir öncekinde şuna yapmıştık. Bir sonrakine şu şekilde kaydırmış olduk. Ortaya denk geldi. Bir ters ilmek. Şu 2 tersli olandan alttan ilmek çıkartıyoruz ikinci boşluktan. 2 ters görünümlü olan ilmeği alttan çıkarttım. Tekrar şişimi taktım ve düz olarak ördüm. Modeli şaşırmayalım arkadaşlar. Bakın kaydırarak yaptığımız için tam denk gelmesi gerekiyor. Altta kurduğumuz bakın 2 modelin arasındaki ilmeği şimdi yapıyoruz. 1, 2. İkinci boşluktan ilmek çıkartalım. Ve ikisini bir düz örelim. Bir ters ilmek örelim. Sıradaki ilmeğimizin ikinci boşluktan alttan ikinci boşluktan bir ilmek çıkardım. Sol şişime taktım. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ters ilmek ördüm. 3. sıra ön yüzünde modelimizi kaydırarak devam ettik. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arka yüzünde farklı bir işlemimiz yok. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. 4 sıradan oluşan modelimizi kaydırarak yani kurduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle devam edecek. Bir kez daha kuralım modelimizi. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bakın arkadaşlar. Birinci ilmeğimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzündeyiz. İkinci ilmeğimi şöyle bak ters olan ilmeklerimizi ikinci boşluktan 1, 2. İkinci boşluktan bir ilmek çıkardım. Sol şişime taktım. 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. Bir ters ilmek ördüm. 1, 2, ikinci boşluktan alttan ikinci boşluktan bir ilmek çıkardım ve ikisini bir örerek tek ilmeğe düşürdüm tekrar. Birinci sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Önce bir ters ilmek örüyoruz. Daha sonraki ilmeğimizin alttan bir ikinci boşluktan bir ilmek çıkartıyoruz. Sol şişimize takarak arkasındaki ilmekle beraber düz örelim. Son ilmeğimizi de aynı şekilde bir ikinci boşlukta. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, arka yüzünde ilmeklerimizi düz olarak ördük. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Modeli kaydıracağız şimdi üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimin alttan ikinci boşluğu 1, 2. İkinci boşluktan bir ilmek çıkardım. Şişime taktım ve arkasındaki ilmekle beraber düz ördüm. Bir ters ilmek, 1, 2. Alttan ikinci boşluktan bir ilmek çıkartalım. Şişimize takalım. Sıradaki ilmekle beraber ikisini bir düz örelim. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde devam ediyorum. Modelimizi kaydırdık arkadaşlar. Bir ilmek kaydırarak bakın şöyle ortalara denk geldi. Gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay ve güzel bir model. Yani istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. Dördüncü sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum.
Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, modeli 2 kez kurduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle devam edecek. Şöyle, tabi ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Bir de şöyle daha önce yapmıştım. Onu göstereyim size hemen. Bunu da çekim öncesi hazırladım. Bunu lastiksiz yaptım arkadaşlar. Bakın yani model lastik istemiyor. Direkt başladım. İlmekleri aldım. 2 şişli aldım yalnız ilmekleri. Direkt başladım modeli. Bunu da şöyle haroşa lastik kullandık. Model şöyle açılan bir model. Hafif açılma yapıyor arkadaşlar. İlmek sayınızı ona göre ayarlayın. Yani çok iç içe giren bir model değil. Bakın aynı sayıda haroşa lastiğimiz böyle durdu. Üzerinde model hafiften şöyle açılma yaptı yani. Bunu da dediğim gibi lastiksiz başladım. Şöyle pıtır pıtır şöyle harika bir model. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Yani her iki yüzü de bence harika bir model. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü olur. Bunu da yine aynı ip, aynı 4 numara şişle yaptım. Yani modelin ilerlemiş hali de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve yapımı da oldukça kolay bir model. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanılabileceğiniz harika bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hem de yapacak olan arkadaşlara da fikir olur. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.